Şu an sesi duydukları, izleyicilerimizin sesi Şu duydu anda askerler. bakın kalkıyorum, kalktığını söyledi. Can dostuna söyledi ve ilerliyor. Burada solda gördüğümüz bakın binanın önünde diğer ağaçlık alana kadar bir açıklık alan var. Düzenlemesi lazım. Şu anda ateş edecekse nişan alırken büyük sorun yaşayacak. Nefesten dolayı. Çünkü şu an nabzı yüksek. Bakın bir şey çıkmadı. Karşılık gelmedi. Üzerine geçiyor. Bakın devam edin diye işaret etti. Yan tarafta duyduğumuz silah sesleri de bunlarla beraber hareket eden diğer birlik, diğer manga diyelim veya takım ateşle tespit etti ve onu olduğu yerde tutmaya çalışıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra tekrar bir araya geldik. Teşekkürler, sağ olun. Araya biraz zaman koymuştuk. Özledik sizleri ve yorumlarınızı. Teşekkürler. Bugün 2020'de azat edilen, özgürlüğüne kavuşturulan Karabağ Savaşı, Karabağ konulu bir takım görüntüleri izlemek için bir araya geldik. Görüntüleri Azerbaycan Devlet Televizyonu paylaştı. Karabağ'da çarpışan Azerbaycan askerlerinin kameralarından yansıyan görüntüleri izleyeceğiz beraber ve yorumlarınızı isteyeceğim. Ben de arada durdurup merak ettiğim yerleri de size soracağım. Devlet Televizyonu tarafından yayınlananı seçmemizin sebebi evet bir sürü şey görebiliyoruz. Askerlerin kendi çektikleri, sosyal medyada karşılaştıkları. Bunu resmi televizyonun yayınladığından almamızın sebebi telefonla değil, kafa kameralarıyla çekilmiş olması. Bu da önemli. Çünkü telefonu elindeyken birinin yaptığı çekim veya aynı esnadaki şey çok da verimli olmuyor. Tabii. Evet, bölge hakkında bize şey sağlıyor. Ondan sonra ama özellikle Ukrayna Savaşı'nda da aynı şekilde yapıyoruz seninle yorumları. Çünkü elde taşınan bir telefonla beraber bir sürü ondan sonra oradaki işte karşılaşılan durumlarla ilgili işte askerlerin disiplinsizliği, işte silah öyle mi tutulur, böyle mi tutulur gibi bir sürü insanların kafasında şeyler oluşuyor. Bu tip görüntüleri tercih etmemizin sebebi o. Üzerine yerleştirilmiş, resmi bir şekilde yerleştirilmiş kameralardan alınan görüntüleri kullanıyoruz ki normal adam muharebeyi ederken, savaşırken ki yaşadıklarını görebilelim diye. Başlayalım mı izlemeye? Başlayalım. Şöyle başlattım. Burada bir Meskun Mahalle'ye yaklaşan bir birliği görüyoruz. Bölge nedir hocam? Hani nedir buradaki detaylar? Dikkat edilmesi gerekenler. İlk etapta Burada anlaşılan şu ki arka tarafta bir ağaçlık alan var. Ön tarafında da birkaç tane binadan oluşan bir sistem. Muhtemelen ağıllar ve çiftlik evleri gibi şeyler var ve ön tarafta da bir tarla olduğunu düşünebiliriz. Buradaki durum şu. İçinde yapılan atışlardan da anlaşıldığı kadarıyla karşıda bir düşman var. Orada bulunan birileri olduğunu ve bize ateş ettiğini biliyoruz. Burada kameranın olduğu tarafı düşünürsek, yani Azerbaycan tarafındakini düşünürsek camların herhangi birisinde olabilir. Pencerelerin herhangi birisinde olabilir. Girişte olabilir. Binanın üstünde, altında, her yerinde olabilir. Düşman bizi görüyor, biz düşmanı göremiyoruz. Buna göre de bir manevra yapmamız istenmiş. Burada bir yaklaşmayı göreceğiz. Bunu yaparken de mutlaka bizim de kurslarımızda, eğitimlerimizde Azerilerle beraber savaştan sonra yaptığımız müşterek eğitimlerde de onların tecrübelerini de aldık. Buralarda kesinlikle bunun can dostu şeklinde yapılması, yani iki erin koordineli şekliyle yapılması gerektiğine kanaat ediyoruz. Ki dünyada kullanılan da budur. Bütün eğitimli ordular ve birlikler ikili, üçlü, dörtlü birlik bütünlüğü içerisinde, birazdan da göreceğiz zaten, can dostu, yani yanında bir arkadaşıyla beraber bu işi yapması gerekiyor ve koordineli bir şekilde yapması gerekiyor. Devam edelim. Edelim. Şimdi çok sayıda atış sesi duyuyoruz organize bir şekilde. Farklı silahlardan belki, çünkü sesler de farklı. Birliğin muhtemelen diğer unsurları daha sol tarafımızda görünüyor. Bu tarafta değil mi? Bana doğru tarafta. Şu tarafta. O tarafa doğru yayıldıklarını görüyoruz. Şu anda muhtemelen emin olamadıkları için ve göremedikleri için karşıdaki düşmanı baskı ateşi kuruyorlar. Baskıyla burada yapılacak şey şudur. Her pencereye, her girişe, olabileceği her yere bir namluyu doğrultmak. Bunu da işte komuta kontrolle yapıyoruz. Başındaki emir komutaya sahip olan subay, assubay, her kim ise her cama her girişe, her noktaya, düşmanın olabileceği noktaya birini yönlendirerek oraya baskı ateşi yapmasını sağlıyor. Bu sırada da manevra unsuru, ateş ve manevra diye düşünebiliriz.
Bir taraf ateşle baskı kurarken öteki tarafta manevra yani yaklaşmayı yapıyor. Buna güzel bir örnek verelim Tabii, harp lütfen. tarihinden. Çanakkale savaşları esnasında Ezineli Yahya Çavuş ve takımı var. Karşıdan gelen Anzak kolordusunu her birinin yaklaşmakta olduğu çıkartma kayığı ve deniz vasıtasına ateş toplaması şeklinde yaparak yani düşmanın olduğu yere bütün namluları yapıp koordineli bir atış baskısı kurdurarak orada bir takım askerle yani yaklaşık 40-50 askerle bir kolordunun çıkartmasını en azından bir tugayı orada geciktiriyor. Bu tip emir komutayı böyle kullanmak gerekiyor komutanlar olarak. Sadece hareketleri ve manevrayı değil askerlerin ateşlerinin de koordine edilmesi lazım. Silahların da koordine edilmesi lazım. Devam edelim hocam. Burada görüyoruz ateş baskısı yan taraftan gelirken bu iki asker de Kadrajda görmediklerimiz baskıyı yapıyor. orada görünmeyenler ateş ediyor. Şu an sesi duydukları, izleyicilerimizin sesi Şu duydu anda askerler. bakın kalktığını söyledi. Can dostuna söyledi ve ilerliyor. Can dostu nedir? Bu bizim karşılığımız İngilizlerde ve Amerikalılarda buddy. Buddy. Yani iki er birbirinin candaşı Can. diyoruz. Can dostu diyoruz. Böyle bir teşkilat kurmamız gerekiyor. Herkesin sorumlu olduğu yanındaki bir asker daha var. Kendiyle beraber hareket ettiği. Biz bunu komando birliklerinde yediği, içtiği, yattığı her şeyiyle beraber birlikte olduğu, derdini, tasasını da paylaştığı, Tabii. mutluluğunu da paylaştığı bir dostu olarak görüyoruz. Ama canımıza emanet ettiğimiz için de komutanlarımız buna yaptılar. Çeviri olarak bizdeki karşılığı can dostu. Can diyoruz. dostu. Canımıza emanet ettiğimiz yanımızdaki arkadaşımız. Bazen hani askerler de kendi arasında böyle buddy derlermiş galiba değil mi? Bu genelde Ama can dostu demek Amerikan daha doğru, menşeli tabii. filmlerden kaynaklanıyor. Buddy de kullananlar var. Ama bizdeki karşılığı can dostu. Can dostu. Güzel bir bilgiymiş. Çok teşekkür ederim Sağ olun. hocam. Hemen devam edelim. Bakın yandan ateş baskısı geldi. Karşıdan da bir karşılık yok. Bir cam Devam kırıldı. ediyor. Burada diğer duyduğumuz sesler muhtemelen diğer bina tarafındaki birlik içeri girdi ve temizliyor. Odaları ve binayı temizleyerek hareket ediyorlar. Bunlar da yan taraftan bu birlikte manga diyebileceğimiz birlikte yan taraftan manevrasına devam ediyor. Peki bu şekilde mi Böylelikle yapılır bir hocam? kritik arazi geçilmiş oldu. Yani- Kritik bir alan şu anda açık alanı geçmiş oldular. Yani şöyle düşünün. Karşı tarafta nerede olduğunu bilmediğiniz bir düşman var. Evet. Size ateş ediyor ve bir açıklık alanı geçerek yani hedef olarak geçmeniz gerekiyor. Bu teknik işte açıklık alanı geçiyorlar şu anda. Kısa mesafede olduğu için de ateş baskısı ve yan taraftan manevrayla o alanı geçmiş oldular. Yani kendilerinin için tehdit oluşturabilecek bir durumu atlatmış oldular. Şu anda binanın arkasına doğru hareket ediyorlar. Devam edelim hocam. Bakın burada görünüyor. Yan tarafta geniş bir açıklık var. Evet. Biraz Ama geri çok al- fazla uzun değil. Alalım. Göster edebiliriz. Çok mu aldım? Oynat. Oynat. Ha, pardon. Ben sana durdurayım şurada. Tabii. Şimdi Evet. burada solda gördüğümüz bakın binanın önünde diğer ağaçlık alana kadar bir açıklık alan var. Şu anda açıklık alanı kendilerine tehdit olacak, doğrudan hedef haline getirecek. Hep birlikte kalkıp yürüselerdi buraya doğru. Karşı taraftaki onlara ateş edecek adam hedef seçerek, karar vererek ateş edecekti. Evet. Şu anda onun üstüne bir baskı oluşturdular ve açıklık alanı kayıp vermeden geçmiş oldular. Zayiat vermeden geçmiş oldular. İşte bir geçiş tekniği. Yine birlikler tarafından kullanılan ateş ve manevra. Bakın birlik geçtikten sonra şimdi ileride toparlanıyor. Evet. Toparlandı. Bir araya geldiler. Niye? Teker teker veya ikişer ikişer geçmişlerdi karşıya. Şu anda tehdidi atlattılar ve tekrar toparlanarak ileriye harekete devam ediyor. Orada bir mesela kontrol yapılır mı hocam? Sorumluları tarafından işte yaralı var mı, bir hasar alan, ne bileyim isabet Bu alan tip var mı gibi. geçişlerin her birinde tek tek sorulur. Harekete başlamadan önce de son bir durum olarak komutan kimse, buradaki artık subay da olabilir, astsubay da olabilir. Komutan kimse bir tekmil alır. Bu tip kritik arazi arızalarının her geçişinden sonra bu tekrar toparlanma safhasında birlik komutanı üzerlerindeki kalan mühimmat, yaralı olup olmama durumu gibi şeyleriyle tekmilini alır. Ondan sonra harekete başlar. Öyle hadi geçtik devam edelim değil. Tabii. Tamam. Hep bir kontrol, bir denetim Tabii. olması gerekiyor o zaman. Zaten adı üstünde komuta kontrol. Komuta kontrol. Emir kumanda, emir komuta.
Tekrar görüntüyü çeken asker belli aralıklarla pencerelerden, camlardan içeriye bakıyor zaten. Şu anda sesini verelim. Tabii. Burada biz konuşmayalım. Burayı yükseltirsin. Tabii. Şimdi koşarak karşıya geçen bir adamın üzerinde teçhizat var, silah var, mühimmat var. Bayağı bir ağır, Tabii. çelik başlığı var. Karşıya geçtiğinde o daha önceki yayınlarımızda bahsettiğim muharebe stresi artıyor şu anda. Tabii. Soluk alıp vermeye başladı. Zorlukla soluk alıp verecek. Biraz zaten duyduk onu da Evet, seste. onun için sesi açtık. Yoğun bir nefes alışverişi vardı. Düzenlemesi lazım. Şu anda ateş edecekse nişan alırken büyük sorun yaşayacak. Nefesten dolayı. Çünkü şu an nabzı yüksek. Şu anda nabzını düşürmesi, işte soluk alıp vererek normale dönmesi, vücut sıcaklığını biraz daha aşağıya çekmesi gerekiyor. Arada belki bir su içecek, şey yapacak ki tekrar savaşabilir hale gelmesi gerekiyor. İşte bu muharebe stresini arttıran durumlar bunlar. Yani karşı tarafta bir tehdit var. Hem ondan sakınmaya çalışıyorsun, hem silahını kullanmaya çalışıyorsun. Hem yanındaki can dostunla beraber koordineli hareket etmeye çalışıyorsun. Onun da canıyla ilgili kararlar alıyorsun. Ve o sırada stresin artıyor. Heyecanın artıyor, adrenalin artıyor. Bütün bunlar karşı konulması gereken, öğrenilmesi gereken şeyler. Hocam burada da yürüyüş mesafesinin hep aynı kaldığını gözlemledim izlerken. Neden bu yapılır, bu şekilde yapılır? Birliğin eğitimli olduğunu gösterir. Buna aralık ve mesafe diyoruz. Aralıklar ve diğerlerine olan mesafelerimiz formasyonun içerisinde, aldığımız düzenin içerisinde. Şimdi bilmiyoruz. Birlik komutanının nasıl bir düzen aldırdığını bilmiyoruz hareket esnasında. Ama şu anda birerli kolda gittiklerini düşünebiliriz. Böyle bir durumda bile aralık ve mesafelerin korunması gerekir. Bu hem personeli korur hem de emir komutayı kolaylaştırır. Birlik komutanı son adamının veya ilk adamının görmediği adamın ne kadar uzakta olduğunu bilir. Evet. Bu genelde ses mesafesine göre ayarlanmış. Eğitimle olacak bir durum. Böylelikle hem emir komuta edene kolaylık sağlıyorsunuz. Herhangi bir adamına bakmadan nerede olduğunu bilmiş oluyor. Bunu daha çok spor müsabakalarında, futbolda, basketbolda o aldığımız formasyon, düzeni düşünebiliriz. Çoğu oyuncu özellikle basketbolda diğer arkadaşının nerede olduğunu bakmak zorunda kalmaz. Çünkü formasyonda nerede olduğunu bilir. Aynı zamanda böyle bir mesafenin bırakılması da şu anda düşünün ön tarafta ilerleyenin önüne roket atıldığını düşünelim. Evet. Veya önünde bir mayın olduğunu, bastığını, patladığını düşünelim. Ateş edildiğini düşünelim. Yan taraftaki duvardan sekecek şarapnellerin üstüne doğru geldiğini düşünelim. Bu arka taraftan gelenleri de korur. Böyle sıkışık şey olması istenmez. Özellikle ateşli silahlar olduğu için karşımızda da roketler, bombalar olduğu için şu durumda birbirimize yakın olmamız bizi korumaz. Yakın olması demek karşıdan baktığınızda ilerleyen bir birliğin aralıkları, mesafeleri korumuyorsa, birbirinin böyle içine giriyorsa acemi birlik olduğunu düşünürsünüz. Çünkü normal hayatta korunmak için yanaşma ihtiyacı hissederiz. Daha yakın dururuz, omuz omuza durmayı hissederiz. Tabii. Ama bu durumda işte eğitimli birliği fark ettiren de odur. Adama eğitim nerede? Bunun aralığın açılmasının onu koruduğunu gösteririz. Bunların işte eğitimle öğretilmesi gerekir. Bu birliğin de bunu sürekli koruduğunu görerek eğitimli olduklarını ve buna çalıştıklarını, sürekli prova ettiklerini, pratik yaptıklarını görüyoruz. Devam edelim hocam. Daha geniş bir alana çıktılar. Bu binadaki görevi tamamlayıp diyelim, vazifeyi halledip. Şimdi açıklık alanı geçildi. Evet. Binanın da temizlendiğini düşünüyoruz. Çünkü yan tarafta işte giren bir birlik vardı, onun sesleri geliyordu. Şu anda bakın bu geçişi tamamlayan birlik yandan devam ederek ilerideki ağaçlığa doğru devam ediyor. Evet. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bakın, önde 2 tane adam görüyoruz. Silik de olsa. Burada 2 tane adam görüyoruz. Yani can dostu ile beraber ikili ilerliyorlar. Bu alanın daraldığını, işte ağaçlık bir alana girildiğini, bir patikaya girildiğini düşünürsek de muhtemelen ikili kol ya da tekli kol şeklinde, tek kol düzeninde ilerlediklerini düşünebiliriz. Yine burada aralıklar ve mesafeler, yani yanda gidenle arkandan önünden giden arasındaki mesafelerin sürekli korunması gerekecek. Şimdi birazdan bu birliğin ne kadar eğitimli olduğunu anlayacağız. Şimdi toparlanmayı tamamladı. Bakın geçtikleri alanı görüyoruz şu anda. Binanın diğer ucundan bu birlik geçişi yapmıştı.
yan taraftan bakın kendilerine tehdit oluşturan bu alanı geçtiler. Sıçrayarak geçtiler. İki erin koordineli şekliyle geçtiler ve ilerlemeye devam ediyorlar yan taraftan. Buradaki ağaçlığa doğru devam. Şimdi bakın ileride birlik artık düzenine giriyor. Evet. Burada komut da vermiş olabilir. Doğrudan kendileri de bunu görünce eğitimli bir birlikse çok da komut vermenize gerek kalmaz. Emir vermenize gerek kalmaz. Onlar görünce düzeni kendiliğinden alırlar ve mesafeyi Askerler değiştirirler. şuradalar. Evet, görüntüde çıkıyor. Evet. Şimdi bakın bu birlik öndeki patikaya doğru oturacak bu yolun içerisine. Birazdan da sol taraftan ateş geldiğini görüyoruz. Yan taraftakiler ateşe başladılar çünkü. Burada anladığım kadarıyla binanın içinde ateş baskısı kurup gerilettikleri askerler, Ermeniler muhtemelen ağaçlığın içine kaçtılar. Onlar da bir gerideki mevziye geçmiş oldu. Açıklık alanı geçtiği için artık normalde şey gibi değil. Binaların temizlenmesi veya işte ateş ve manevra şeklinde değil. Şu anda bakın yan tarafa doğru ateş geliyorsa karşılık verecek. Değilse ateşle keşif yapacak. Yani cebri bir keşif yapacak. Düşman eğer oradaysa karşılık vererek, ateş ederek kendi yerini belli etmesini isteyeceğiz. Şu anda bir ilerleme tekniğini uyguluyorlar. Bakalım. İleride ne göreceğiz? Evet, şu anda seri bir ve farklı askerler tarafından yapılan bir atış görüyoruz, Bu duyuyoruz. muhtemelen kendi birlik devam talimatlarında olan bir şey. Geçtiler. Şu anda düşmanın nerede olduğunu bilmiyorlar. Binanın içinde de bulamadıklarını düşünüyoruz. Ağaçlığın içinde olabilirler. Göremeyeceği için ateşle keşif yapıyor. Çünkü çok yoğun bir ağaç varlığı var şu kısımda Evet, özellikle. içinde ne olduğunu bilemeyeceği için, Evet. nerede olduğunu da bilemeyeceği Tabii. için ateşle keşif yapıyor şu anda. Bakın bir şey çıkmadı, karşılık gelmedi. Üzerine geçiyor. Bakın devam edin diye işaret etti. Evet. Hemen ikili kol düzenine geçtiler ve patikanın ilerlemesine devam edecek bu birlik. Bakın geçti. Birbirlerini beklediler. Niye? Formasyondaki yani düzen içerisindeki yerlerini almaya başladılar. Herkesin çünkü yeri belli. Numarası var ve yeri belli. Şimdi aralıkları da oturtturacak ve ilerlemeye devam edecek. Bakın birlik komutanı düzeni aldırıyor ve ileriye doğru yanaşıyor. İlerleyin diye emir verdi. Şimdi birlik ileriye doğru hareketine başladı. Arkadan gelenler düzenin içerisinde, formasyonun içerisindeki yerlerini alacaklar ve mesafelerine göre devam edecekler. İleriye doğru harekete devam edecekler. Burada da görüldüğü gibi bakın ortadan bir patika gidiyor. İki tarafı ağaçlık. Bundan dolayı birlik komutanı ikili kol düzenini aldı. Çünkü hem sağ taraf hem Yolun sol bir taraf için değil tarafında mi? yolun soluna bakan birliğin bir unsuru var. Bir de bu tarafa bakan bir unsuru var. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Yan taraflardan da diğer birlikler ilerlediğine göre onların sesleri geliyor. Şimdi düzeni aldık. İlerliyoruz. Burada gördüğümüz şey nedir? Yanda bir ağaçlık var. Bu tarafta bir ağaçlık var. İkili kol düzenini aldı. İki tarafa da bakan bir unsuru var. Ve ilerliyor bakın. Bu ilerlemenin sebebi muhtemelen biraz önce binanın içinden ateş edip terk edip çıkan unsur neyse, belki bir kişi, belki daha büyük bir unsur, geriye doğru çekilmeye çalışıyor bakın. Yan tarafta duyduğumuz silah sesleri de bunlarla beraber hareket eden diğer birlik, diğer manga diyelim veya takım ateşle tespit etti ve onu olduğu yerde tutmaya çalışıyor. Bir yanda ateş var, burada da manevra var. Manevra unsuru da şu anda bu birlikte, bu görüntüsünü izlediğimiz birlikte tespit edilen düşmanın arkasına doğru bakın manevrayı başlattı. Kuşatma manevrası. Yandan ateş ve manevra şeklinde bir hareket görüyoruz. Bu tamamen tespit edip üzerine doğru gitmekle alakalı. Burada da düzeni görüyoruz. Hızlı hareket edebilmek için de kol düzeninde hızlı hareket ediyoruz. Yanda da muhtemelen tespit edildi düşman askeri. Yan taraftaki birlik ateş ederken bunlar da manevrayla arkasına doğru hareket ediyorlar. Görüntülerimiz bu kadardı hocam. Hem Karabağ özelinde hem veya dünyanın farklı yerlerindeki çatışma noktalarından yeni görüntüler oldukça izlemeye devam edeceğiz. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
son günlerde yaşananlar, bu tip şeyler askerlerin, özellikle cephedekilerin üzerinde taşıdığı bu telefon, haberleşme vasıtalarının ne kadar kritik yerlere doğru gittiğini gösteriyor. Bu sadece ben aşağıda koskoca istihbarat teşkilatı beni mi izleyecek? Değil. Değil. Bu sadece izlemeyle alakalı bir durum değil. Oradan toplanan verilerle bu tip şeyler yapılıyor. Ki sosyal medyada bunlar paylaşıldığı zaman da işte bir sürü teknikle zaten nerede olduğu, birliğin boyutu gibi şeyler kolaylıkla anlaşılabiliyor. İstihbarata karşı koyma açısından da bunlara dikkat etmek lazım. Hem sahada bulunan, arazide bulunan, cephede bulunan askerlerin buna dikkat etmesi lazım. Hem de bunların paylaşımlarını gören, tekrar paylaşan, tekrar yayınlayanların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunların yapılmaması gerekiyor. Hem oradaki askerlerimizin, canlarımızın sağlığı için hem de bizim buradaki durumumuz için bu önemli. Özellikle bu son hafta yaşadığımız İsrail'in saldırıları da bunu gösteriyor. Artık hedef olarak kademe fark etmiyor. Evet. En yukarıdan en aşağıya kadar herkes bu elektronik cihazlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla kendini bir hedef haline getiriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim teşekkür hocam. ederim. Ağzınıza sağlık. Şu an sesi duydukları, izleyicimizin sesi Şu duydu anda askerler. bakın kalktığını söyledi. Can dostuna söyledi ve ilerliyor. Burada solda gördüğümüz bakın binanın önünde diğer ağaçlık alana kadar bir açıklık alan var.